Toprak, insan ve bütün canlıların bir parçası. Düşünsenize ayağınızla bastığınız toprak kaç milyar yaşındır. Kim bilir kaç milyar canlının parçasını içinde saklar. Belki de ölümsüzlüğün sırrı toprakta. Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Malum bir tatil sezonu, işte biraz da bahçe işleri araya girince biraz videolara ara vermek zorunda kaldım. Ama bugün sizlerle yine birlikteyim. Bugünün konusu kükürt. Kükürt hakkında biraz konuşmak isterim. Özellikle organik tarımda sıklıkla kullandığımız bir element. Kükürt sülfür dioksit ve hidroksit sülfür gazlarının doğada çökelmesiyle oluşan yataklardan aslında elde ediliyor. Kimyadaki sembolü S, atom ağırlığı 16. Tarım dışında da kullanıldığı alanlar var. Bunlar işte ilaç sanayinde, silah sanayinde, kağıt üretiminde, kozmetikte, bunun dışında yanık tedavilerinde ve benzeri kauçuk sanayinde ve benzeri birçok endüstri ve sanayi alanında aslında yaygın olarak kullanılan bir element. Tabii bizim için tarım alanında iki temel nedenden dolayı biz çok sıklıkla kükürte başvuruyoruz. Bunlardan ilk özelliği doğal bir dezenfektan ve antibakteriyel olmasından dolayı kullanıyoruz. Bunun sayesinde işte bizim kimyasal zehir dediğimiz işte pestisitler, insektisitler veya fungisitlerin yerine doğal bir tarım ilacı olarak sıklıkla başvurduğumuz bir yöntem. Diğer bir özelliği de iyi bir toprak düzenleyici olmasıdır. Toprağın içerisinde bulunan kireç ve tuzu topraktan ayrıştırabildiği için toprağın kilitlenmesini azaltır. Yani toprak daha gevşek ve daha böyle halk arasındaki tabirle bulgur bulgur olarak adlandırılan hale gelir. Bunun dışında toprağın pH'ını da düşüreceği için, yani asiditesini azaltacağı için toprak içerisinde bulunan besin maddelerinin, enzimlerin bitki kökleri tarafından daha iyi emilimi sağlanır. Bu da bitkinin yaşamsal metabolizmasını iyi yönde etkileyen bir faktördür. Tabii bunun yanında
vermiş olduğumuz hayvansal gübrelerin ya da azotlu gübrelerin toprakta daha iyi emilimini sağladığı için aslında bir nevi toprağın sağlığı için de önemli bir rol oynar. Nitratların toprağa sızmasını engeller. Bu da yeraltı kaynak sularının nitratlarla kirlenmesini de azaltıcı bir etkisi de var diyebiliriz. Aslında arkadaşlar kükürt şu an için doğal gübre sınıfında olan bir element. 1930'lu yıllarda bu kimyasal gübreler kullanılmaya başladıktan sonra bu kimyasal gübrelerin içerisindeki kullanılan dolgu maddelerinden dolayı toprağın humus özelliği azalmıştır. Zaten özellikle yoğun olarak kimyasal gübre kullanılan toprakların en temel özelliklerinden biri sıkışıktır biraz. Yani sıkışık haldedir. Şu ana yeni baktığımda yeni kimyasal gübrelerin içerisinde de artık yavaş yavaş kükürt işlerine elementsel olarak konuluyor. Çünkü kükürt toprağın yapısının korunması için aslında çok önemli elementlerden bir tanesi bizim için. Arkadaşlar kükürt hangi formlarda kullanılır? Burada ben birkaç örnek size göstermek istiyorum. En çok kullandığımız formu toz formudur. Bu toz formunu kullanabilmek için işte elimizde bir tülbent veya bir ince kadın çorabı varsa içerisine bunu yerleştirdikten sonra sebzelerimizin arasında küçük böyle vuruşlarla toz halinde üstüne gelecek şekilde dökülmesiyle yapılıyor. Bunun yanında arkadaşlar kükürt biraz yakıcı bir madde. Özellikle solunum yolunuza veya gözünüze kaçarsa ciddi bir acı verecektir. Mutlaka ama mutlaka bu uygulamaları yaparken kişisel güvenliğimizi ön planda tutmalıyız. Mutlaka ama mutlaka maskedir, gözlüktür ve benzeri korunma için ne gerekiyorsa bunları mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer bir formu halk arasında da gülleci, bulamacı olarak da adlandırılan bir formda da kullanılıyor. Bu daha çok pestisitlerin yerine aslında kullanılan bir yapısı. Bunu elde edebilmek için kireçle kükürdü uzun saatler boyunca kaynatarak üzerinde işte böyle bir pekmez gibi bir kararmış bir kısmı oluyor. Bunu alıyorlar. İşte bunu bu şekilde kullan. Tabii ben bunu kendim yapmıyorum. Benim burada şartlarım çok müsait değil bunu yapabilmek için. Bunu yapan arkadaşlardan biz satın alıyoruz. Bunun da kullanımı işte yaklaşık belli oranda su ile seyrelterek ağaçlara ve sebzelerimize yine yapraktan uygulama yapıyoruz. Özellikle bu formu bizim için daha çok pestisit ve insektisit yerine yani biraz ağır bir kokusu vardır. Bu kokudan dolayı işte bu bizim için zararlı olan böcekleri bizim sebzelerimizden uzak tutma etkisini kullanıyoruz. Bunun dışında bunu kullanırken dikkat etmem gereken hususlardan biri de şu. Hasattan 15 gün öncesine kadar kullanabiliyorum. Eğer hasat etmeye başlayacaksam ondan 15-20 gün öncesinde bu uygulamayı kesmiş olmam gerekiyor. Yoksa tüketeceğiniz sebzede de bunun o kokusunu hissedebilirsiniz. O yüzden onu bitirmeniz gerekecektir. Başka ne yapıyorum ben arkadaşlar? Bir de şöyle bir formum var. Bunu ben kendim hazırlıyorum. Kükürtümün suyun içerisine belli bir miktarda kükürt yerleştirip kükürt doldurup daha sonra bunun üzerinde kalan şu kükürtün su olan kısmını kullanıyorum. Aslında bunların sıvı kükürt olarak normal tarımcılarda da satılanları var ama ben kendim bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorum. Bu üstteki kalan sadece şu üstteki suyu alıp daha sonra bunun içerisine işte belki bir miktar gülleci bulamacı, belki bir miktar kalsiyum ve benzeri besin maddesi ekleyerek veyahut da eğer pestisit olarak kullanacaksam sirke ve Arap sabununu katarak bitkilerime uyguluyorum. Bu şekilde uygulamaya çalışıyorum. Arkadaşlar kullanım olarak şöyle tavsiye ediyoruz. Özellikle sabahları serin zamanlarında ve akşam serinliğinde mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biraz yakıcı bir etkisi var. Yani güneşle reaksiyona girdiği zaman yakıcı olacaktır. Bu bitkilerimize de belli oranda zararlar verebilir. Yine kullanırken mutlaka ama mutlaka limitlerin içerisinde kalmaya özen göstermeniz gerekiyor.
Uygulama güvenliğinden bahsetmiştim. Mutlaka ama mutlaka bunları uygularken maske, gözlük, eldiven gibi koruyucu mutlaka aksesuarlarla kullanmanız gerekiyor. Çünkü su ve güneş ile sıcaklıkla etkileşime girdiği zaman yakıcı bir etkisi var. Özellikle solunum yolunuza ve gözünüze kaçarsa bayağı can yakıcı olacaktır. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Yine bu yakıcı etkisinden dolayı çok taze olan fidelerinizde kullanmamanızı tavsiye ederim. Bunun dışında başka kullanım alanı var mı derseniz normal hayvansal gübrelerin içerisine de atabilirsiniz. Özellikle yaş hayvansal gübreniz varsa bunların asitesini azaltabilmek için, yani asitliğini düşürebilmek için, aynı zamanda içerisinde bulunan yabancı ve zararlı canlıların yok edilmesi için bizim yaygın bir şekilde kullanabileceğimiz bir elementtir. Evet arkadaşlar, uygulama şekline baktığımızda ne demiştik? İki şekilde uygulanıyordu. Bir, toz halinde uygulanabilir. Toz halinde uygulayabilmek için işte basit bir çorabın içerisine yerleştirdikten sonra bunu bu şekilde sallayarak, tabi uzaktan sallamak için bir çubuğun ucuna bağlarsanız daha iyi olur. Bitkilerinizin arasında gezinti yaparak bunu tozun bitkilerin üzerine düşmesini sağlamanız gerekiyor. Fakat bu yöntemi uygularken özellikle rüzgarlı havaları tercih etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü rüzgarlı havada bu şeyin uçuşması daha fazla olacaktır. Hem size daha fazla gelme ihtimali var, hem de bizim toprağa ulaşmasını daha az olacaktır. Toprağa daha az ya da bitkiye daha az gidecektir. Peki benim uyguladığım yöntem ne? Ben arkadaşlar şöyle uyguluyorum. Bunu daha çok sıvı formunda uygulamaya çalışıyorum. Bunu kontrol etmem daha kolay oluyor. Bir de daha istediğim gibi pompayla verdiğim için daha kolay şekilde bitkilerime uygulayabiliyorum. Bunun için ne lazım bana? Ben yaklaşık bir çay bardağı kadar bir sirkem var. Burada özellikle üzüm sirkesini tercih ediyorum. Çünkü asitesi daha yüksek, yani böcek öldürücü etkisi daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında biraz Arap sabunu yapacağız. Yalnız Arap sabununu yaparken şuna dikkat etmeniz gerekecek. Arap sabununu önce bir bardağa koyduktan sonra biraz su ile hafiften gevşettikten sonra suyun içerisine katmanız lazım. Yine kükürtlü suyumu da koyarken pompamın içerisine alttaki tortunun inmesini istemiyorum. Çünkü eğer tortuyu ben pompamın içerisine koyarsam muhtemelen pompanız tıkanacaktır. Dolayısıyla ona dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi gelin birlikte şunu bir hazırlayalım. Bunu direkt pompamın içerisine zaten direkt ben döküyorum. Buna şey yapmama gerek yok. Bir miktar Arap sabununu bir bardağın içerisine yerleştireceğim. Evet. Biraz daha alalım. Bu kadar yeterli olur herhalde. İçerisine bir miktar su koyuyorum. Hafiften bunu özleyeceğim şöyle. Direktmen Arap sabununu içine atarsanız şey olmayabilir. Yani suyla çok fazla açılmamış olabilir. Hafiften yavaş yavaş açarak atarsanız bu daha iyi olacaktır. Az daha su verelim. Çok fazla hızlı sallamıyorum, köpürtmemeye çalışıyorum. Sadece amacım burada Arap sabunu biraz gevşetmek ki suyun içerisinde dağılmasını kolaylaştıralım. Az daha su koyalım şunun içerisine.
Kaşığım biraz büyük geldi. Evet, bu da tamam. Kalan suyumu da şöyle dökeyim. Şimdi kükürtlü suyumu dökerken tortunun içerisine inmesini istemiyorum. O yüzden şöyle biraz bir kafasına yerleştireceğim. Filtreleyerek atmak istiyorum çünkü. Bence yeterli gelir. Ben gideyim bir elimi yıkayayım hemen. Evet arkadaşlar, kükürtlü suyum da büyük bir kısmını içerisine boşalttım. Şimdi suyumu içerisini normal su ile tamamlayarak, yani 16 litreyi biraz bunu seyrelteceğiz. Seyrelttikten sonra kullanacağız. Ben bu arada gideyim bir üstümü değiştireyim. İlaç yaparken diğer elbiselerimi giyip geleyim. Organik olsun olmasın mutlaka koruyucu ne varsa, elimizden ne geliyorsa mutlaka uygulamamız gerekir arkadaşlar. Hadi gidelim. Bugün de güneşi batırdık. Şu son kalan kükürtü de toz olarak dökeyim, boşa gitmesin.